Herkese merhabalar. 3 Aralık 2025 bugün. Bitcoin 93 bin dolar. Bugün programımızın 3. günündeyiz. Portföyümüze birkaç haber baktıktan sonra gireceğim. Öncelikle müthiş bir haber. İlk haber piyasayı şahlandıracak, 4 yıllık Bitcoin döngüsünü kıracak bir haber. Şurada gösterelim. Binance'in yeni co-CEO'su Yi He olmuş. Bir hanımefendi olmuş. Artık Bitcoin'ler, kripto paralar 4 yıllık bir döngüde olmayacaklar. Aylık döngüde olacaklar. Ablanın aylık döngüsüne göre, onun psikolojisine göre pozisyon alacağız. İyi oldu, bu 4 yıl beklememize gerek kalmayacak. Planımız 3-4 yıllıktı. Her ay güncelleyebiliriz diyerekten soğuk bir espriyle başladık. Maksimum bu oluyor arkadaşlar. Elimden gelen en iyi espri bu. Bir hafta hazırlandım buna. Evet, niye yükseldik birkaç gündür? Ona bakalım. Vanguard bu 9 trilyon dolarlık bir fon şirketi. BlackRock'ın rakibi. Haberde diyor ki yıllarca direndi ETF'e ama artık kendi platformunda izin verdi. Bu haberle beraber bir yükseliş gördük. Nereye kadar sürer bilmiyorum. Dediğiniz gibi piyasada hala korku yüksek, dönmedi daha. Şu an 20'lerdeyiz. Korku açgözlülük endeksinde. Bir de kötü haber. İyi haberlerle başladık. Bir de kötü haberlere bakalım. Strateji büyük bir sıkıntısı var şu anda. MSCI bu da fon şirketlerine, diğer borsadaki şirketlere hem endeks yapan, bunlara puan veren devasa bir şirket MSCI. Morgan Stanley'nin eski bir kuruluşu bu arada. Endekslerinden Mark Saylor'ın stratejisini çıkarmayı düşünüyorlar. Çok fazla riskli olduğu için. 15 Ocak'ta bunun kararını verecekler. 15 Ocak'ta yani yaklaşık 1,5 ay sonra kripto piyasasında bir deprem olabilir. Çünkü çıkarılacağı düşünülüyor. Beklenti o yönde. Bir analistin yazısını okudum dün. 65 bin dolar hedef koyduk diyor. Eğer gerçekleşirse bu, gerçekleşir mi bilmiyorum. Buna göre pozisyon almakta fayda var. 650 bin tane Bitcoin var. MicroStrategy'de, Mark Saylor'da. Bunların bir kısmı müşterilerinin parası, fonu. Bir kısmı da borçlanarak aldığı Bitcoin'ler. Büyük sıkıntıda. Bu abi daha önce farklı işlerde de bir araştırırsanız geçmişini 1990'larda, 2000'lerin başında farklı batış hikayeleri var. Çok fantastik bir beyefendi. 2023'te 24'te piyasanın yükselmesinde çok etkiliydi. Tek başına reklamı yaptı. Yıllardır arkasında. Ama onun sonu gelirse çok büyük bir deprem yaşayabiliriz. Markette hazırlıklı olmakta fayda var. Nasıl hazırlıklı olacaksak yani bizim işimize gelir. Düşmesini istiyoruz. Çok güzel olur yani bir ay sonra buradan 65 bin dolara giderse şöyle yani yaklaşık bir %40'a yakın bir düşüş oluyor. 65'te ben daha büyük de düşebileceğini düşünüyorum. Altcoin'ler de şöyle bir %50-60 düşerse çok ucuzdan fiyatlanabiliriz. Bizim için bir fırsat haline gelebilir. Şimdi gelelim bu video serimizde, ikinci videomuzda hemen bir kripto fenomenine çakalım. Steve Da Bitcoin takipçisine bakalım. Takipçisinin 520 bin takipçisi var. Yani bayağı şöyle etkileşimine de bakalım bir. 46 bin, 2 milyon, 800 bin diye gidiyor. Şimdi bu abi ne yapmış? Twitter'da dolaşırken tweetini gördüm.
işte bu birkaç gün önceki düşüşte 5.000 dolarlık bir düşüş var. Ne haber var ne bir şey. Hiçbir tutarlı sebep yokken bu düşüş manipülasyondan başka bir şey olamaz. Yine 700 milyon dolar likiditasyon olmuş demiş. Bir 10 dakika sonra dolaşırken aynı tweet'in İngilizcesine denk geldim enteresan bir şekilde. Ash Crypto. Buna bakalım. Bunun takipçisi nedir? Portföye gireceğim bu arada az sonra. Şunları bir bitireyim. Hemen az sonra giriyorum. 2 milyon takipçisi var. Büyük bir fenomen diyebiliriz. Şimdi tek tek bakalım. Tarihlerine baktım. Önyargılı yaklaşmadım. Hangisi daha erken paylaşmış diye. Şimdi bu abi 1 Aralık'ta 7.45'te paylaşıyor. Diğer abi 11.46. Yani tam olarak 4 saat sonra bunu paylaşmış. Yani önce İngilizce tweet atılıyor. Şimdi iki tweet'e bakalım, bir karşılaştıralım. 500 bin kişinin takip ettiği, tavsiyesiyle işlem yaptığı, ki çok var, çok böyle yatırımcı. Belki sizlerden de vardır, aranızda da vardır. Şimdi niye bunu yapmamalıyız? Bunun çok güzel bir örneğini göstereceğim. 500 bin takipçiyi tweet çalarak nasıl elde edebilirsiniz? Referans linki satarak, coin projelerinden marketing adı altında finansman alarak, reklam adı altı reklam yapıyorsunuz, coin'in reklamını. Millete aldırıyorsunuz, millet patlıyor ondan sonra. Bakın şimdi. Şu 5.000 dolarlık düşüş için sebep arıyorum sabahtan beri demiş. Bitcoin dumped $5,000 diyor. 5.000 dolar düşmüş 3 saatte. Bugünün düşüşü çok anlamsız demiş. Burada da sebep arıyorum. Sabah ne bir haber var ne bir şey demiş. İngilizce tweette ise there wasn't single negative news today demiş. Yani bugün hiç tek bir haber yoktu, negatif haber yoktu. Şu an %100 kopya gidiyor, bakalım. Hiçbir tutarlı sebep yokken düşüş manipülasyondan başka bir şey olamaz. Son cümleye bakalım. This feels like, bu saf bir manipülasyon dumpıdır, düşüşüdür. Leverage'ları, kaldıraçları piyasadan silmek için demiş. 700 milyon dolar likiditasyon olmuş. Yaklaşık 700 milyon dolar likide oldu diyor. Yani nakde çevrildi diyor. Bunu niye paylaştım sizinle? Ben bir kripto fenomeni değilim. Kanalımız herhangi bir kar amacı taşımıyor. Bir gün herhangi bir size coin aldırmaya çalışırsam engelleyin beni. Portföyümü paylaşıyorum sadece, ama işte etkileşimi paraya çevirebiliyorlar çok kolay bir şekilde. Etkileşimi paraya çevirmek, bu da artık bir sektör. Kızmalı mıyız, kızmamalı mıyız bilmiyorum ama kripto paraların ilk çıktığında bir dağıtımı var. Yani işte %50 ilk yatırımcılara veriyor. İşte %10 diyor advisors diyor, yani danışmanlara veriyorlar. Atıyorum %10 takıma gidiyor, yapanlara, sahiplerine. İşte %5 de mesela marketing ayırıyorlar. Bunu hemen hemen bütün coinlerde görebilirsiniz. Açın bakın. Hatta durdurun. Şimdi bile bakabilirsiniz. O %5 Twitter'daki şeylere gidiyor. Fenomenlere gidiyor. Burada paylaşıyorlar. Size aldırıyorlar. Ondan sonra satıyorlar. Siz daha ilk günden çıkış likiditasyonu, çıkış parası sağlıyorsunuz bu insanlara. Ne Ash Crypto ne de Steve'da Bitcoin. Ash Crypto'nun muhtemelen postu orijinal olmaya da bilir. Bu da başka bir yerden çalmış olabilir. Yani Türkiye'deki fenomen adı altında sizleri dolandırmaya çalışan, yani etkileşim farming yapan, etkileşimden para kazanmaya çalışan bu tiplere 500 bin takipçi arkadaşlar, 500 bin. Bende 146 tane, 145 tane var. Yani düşmeyin bu tuzaklara. Bunu kanalı bakmadım, yani tamamına bakmadım. Muhtemelen şillemek diyoruz yani. Reklamını yaptığı coinler mutlaka vardır, olmuştur. Çünkü bu bir sektör. Coinler ilk piyasaya çıktığında sırf buna bir kaynak ayırıyorlar. Yani kendi isimlerinden bahsettirmek için, siz satın alın diye. Sıfır maliyetle üretilen, dijital ortamda yapılan bir coin, hiçbir değeri, referans değeri olmayan bir coin, sırf bu etkileşim yüzünden bir referans değere sizin sayenizde sahip oluyor. Bu tuzağa düşmeyin lütfen.
almayın. Bunları da engelleyin. Twitter'a girip hiçbir şey takip etmeyin. Ben etmiyorum yani kolay kolay. Sadece girdim ve 10 dakika içinde bunu buldum. Altıda yazdım bu arada, yani tweetle çalmazsın diye şurada. Nerede? Şuraya yazmışım, tweetle çalmazsınız ama yazmışım sonuna. Şimdi gelelim portföyümüze. Ee, Önce bir şeye bakalım. Ne yaptık? Ayın birinde Ethereum aldık. Büyütebilir miyiz bunu biraz? Şöyle. 3025 dolardan Ethereum 50 dolarlık. Bu arada gerçekleşti. Şunu da, emir var bunda. ADA almışız. 0.3867'den. ADA yükseldi bayağı bir, %17-18 yükseldi. Bakarız az sonra. Yani 36 saat içinde falan herhalde veya daha az. Algo. Algo da almışız. Bu birkaç saat önce alındı. 14 centten aldık. 1 Aralık'ta bir de Bitcoin almışız. 250 dolarlık bu fiyattan. Ortalamalarımız. Ortalama için bu arada buradaki canlı fiyatlar bazen çekiyor bazen çekmiyor. Bunu otomatik çekmesi lazım canlı fiyatları. O hesap, onunla beraber otomatik P&L, kar zarar hesabı yapması lazım. Bunda bir problem yaşıyorum. Bunu bilen varsa lütfen benimle paylaşsın. Hatta portfolyo paylaşırken de, portföy paylaşmada da bir problem var. Yani bu kadar milyar, trilyon dolar bir piyasada sizinle paylaşabileceğim bir portföy uygulaması yok. Şu siteden paylaşıyorum. CoinStats'tan. Bu Binance'le API üzerinden şey kurmak istiyor, izin istiyor. Binance'ime bağlanmak istiyor. Ben bunu istemiyorum. Elle giriyorum bütün işlemleri. Ee, Yani şey yok. Portföy yapıp başkasıyla paylaşamıyorum. CoinMarketCap'te portföy oluşturabiliyorsunuz ama onu paylaşamıyorsunuz. CoinGecko'da oluşturabiliyorsunuz. Bakiyenizi göstermiyor. Sadece dağılımı gösteriyor. Yüzde kaç hangisinden portföyünüz yüzde kaçını oluşturuyor diye gösteriyor. Ben de iki yerden manuel. Buradan bir bakalım ne olmuş. Şöyle bu siteye girerseniz alışlarımı şurada görürsünüz. Da P&L'ler de yazıyor burada. Şu mesela ilk gün aldığımız 250 dolarlık 91.250'den aldığımız Bitcoin %1,85. Aynı gün aldığımız Ethereum 3025'ten aldığımız 50 dolarlık Ethereum %1,2. Dün aldığım ADA yine 50 dolarlık %13 yukarıda şu anda. %25'te satış emri var. Konuşmuştuk bunu. %25'te yarısını satacağız. Oraya gelmedi. Bununla ilgili de ekstra bir şey söyleyeceğim. Şimdi bir takipçimizle takipçi değil de daha yeni ilk defa videoyu izleyen birisi, anlatayım hatta, şimdi konuyu böleceğim ama Algo Trader, buradaki algo ile bağlantısı yok bu arada. Algoritmik trader bir arkadaş. Bunlar ne yaparlar? Bunlar veri üzerinden veri analiz edip yazılımlarla beraber bunu test ederler. Gelecek veride canlı olarak uygularlar. Bir sürü algoritma kullanırlar. O algoritmada alfa ararlar, kar ararlar. Buradan kar etmeye çalışırlar. Bir takipçimiz merak etmiş, izlemiş, uygulamış, backtest yapmış. Hem borsada, farklı yatırım araçlarında, kriptoda da. %25 ve %50 satışın listemdeki coinlerin hepsine uygulanamayacağını söyledi. Yani optimum'un coin'den coin'e değiştiğini, en iyi çalıştığı yerin ise 500 milyon dolar ile 1,5 milyar dolar arasındaki coinlerde olduğunu, bütün o coin listemdekiler için her %10 yükselişte başlangıç fiyatına göre yani toplam coin'imin %20'sini satmamı önerdi. Bununla beraber çok daha sık işlem yapacağımı, toplamda ya coin sayımın ya da dolar sayımın daha yüksek olacağını söyledi. Böyle bir şeyimiz oldu. Buna ben de bakacağım. Merak ettim. Biz böyle başladık ama eğer daha iyi bir, daha frekansımızı arttırıyor aslında arkadaşın dediği. Doğru söylüyor olabilir ama bakmamız lazım. Çünkü artı 10, eksi 10 çok yapıyor yani. Bu aslında arkadaşımızın dediği bir çeşit rebalance botları biliyor musunuz yani, veya portfolyo rebalance etmeyi. Mesela portföyünüzü
%10, %10, %10 olacak şekilde 10 tane ürüne aldınız. Hepsine eşit miktarda para koydunuz. Bir ayın sonunda bir ürün %13'e çıktı. Bir tanesi %5'ine denk geldi mesela, çok düştü. O %13'teki karı alıp veya toplam portföy neyse yine o baştaki %10 orana getiriyorsunuz. Ona rebalance, yani tekrar dengelemek anlamına geliyor. Bunun botları var. Aslında arkadaşın dediği şey yani rebalance botun dediğine yakın. Çünkü sık işlem yapıyor. Bizimkisi de yakın bu arada. Yani mantık olarak rebalance bot, manuel bir rebalance yapıyoruz aslında biz. %25'le satıyoruz. Hatta bunun içinde bir de şey var, bileşik de ekliyoruz. Buna bakmakta fayda var. İlerleyen günlerde bakacağız. Yani bu bir kural değil, illaki %25'te satacağız diye bir şey yok. Daha verimli bir şey bulursak ona da geçebiliriz ama test etmedim. Algo almışız bugün. O da biraz düşmüş. 0.14'ten şöyle bakalım. Şu işte. Yani portföyümün yüzdelerini gösteriyor. Totale bakarsak hop, burada şey yok bu arada. Futures işlemlerim burada yok. Bu sadece spot. Bakiyem buradakinden daha az. Şu an Futures'ta zarardayım. Ee, Bitcoin 337 dolar artıdayız. Niye bunlar da yeşil onu da söyleyeyim. Biz çünkü Korku'yu satın aldık arkadaşlar, o yüzden. 337 dolar artı. İlk seridekinde de aynısı olmuştu. Yani girdik 3-4 gün sonra ciddi miktarda arttı bütün piyasa. İnşallah artmaya devam etmez. Satın alacağımız yerler gelir. ADA 6 dolar, 50 dolar aldık, 6 dolar kar. Şurada durdurup isterseniz bakabilirsiniz. Toplamda ise şuradan 245 dolarlık bir kar var. Burada ise aynı veriler var. Veriler bazen uyuşmayabiliyor. Bunu videoya başlamadan önce yapmıştım. Futures işlemlerimle beraber eksi 70 dolar zarardayım. Niye zarardayım? Piyasa bu kadar arttı, bu kadar Bitcoin'imiz varken niye zarardayız? Ben hedge yapıyorum arkadaşlar. Hatta hedge'i de ayrıca ekstra kendisini de hedge ediyorum. Yani Bitcoin aldıktan sonra onu %50'sini pek geçmeyecek şekilde yapıyorum genelde. Atıyorum 1000 dolarlık Bitcoin aldıysam bir haftada alıyorsam bunu bir hafta içinde yavaş yavaş 500 dolarlık short açmaya çalışıyorum. Böyle sert düşüşleri frenlemeye çalışıyorum. Sonra o shortları açtıktan sonra çok düşünce de yine o 500 dolar mukabilinde onu da hedge ediyorum long ile. Biraz karışık gelebilir size ama çok teknik detaylar. Siz sadece spot kısmına bakarsanız daha mantıklı olur. Şu futures işlemlerimize bir bakalım. En son şurada kalmıştık. En son videoda. O videodan sonra şunlar alınmış arkadaşlar. Bunlar çoğu Bitcoin day trade, yani günlük yapılan şeyler. Şu işlemden dolayı büyük bir zararımız var şu anda. Burada artı görünüyor ama bir yanlış bir hesaplama sonucu bu karla çıktık. Fakat short pozisyonumuz toplam Bitcoin pozisyonumun, yani toplam spot'tan satın aldığım Bitcoin pozisyonundan daha fazla. 6 bin dolara yakın Bitcoin'imiz var. Short'umuz neredeyse 7 bin dolar. Şuraya üşenmezsem koyayım, eksi 7 bin dolar. Bu bir hatadır. Mahmut, o yüzden kanaldaki son videomuz arkadaşlar. Kapatıyoruz, gidiyoruz. Batıyor muyuz? 1000 dolar toplamda short bu. Tamam mı? Bitcoin hemen satmayacağımız için bir sıkıntı yok. Yükselirse de problem yok. Düşse de kar alır. Devam ederiz. Risklerimiz düşük şu anda. 65 bini konuşuyoruz yani. Düşünün. Risklerimiz düşük. Düşük tutmak zorundayız. Ne diyecektik başka? Takvim. Yarın link alacağız. Light alacağız. Hedera alacağız. Şu an 3. gündeyiz. Velhasıl kelam 3. günde spotta yaklaşık 250 dolar kardayız. Futures'ta ise şurada göstereyim ben. Futures'ta 278 dolar, 411 dolar şu an realize olmamış, satılmamış bir zarar var. Bu 7000 dolarlık short'tan dolayı satıp realize ettiğim karlar 132 dolar. Çıkarttığınız zaman short'ta, futures'ta toplamda 278 dolar bir zarar var şu an. Bu arada bu hafta ne yaptık? Şunu da ekleyeyim, hesaplar karışmasın diye. Algo için 50 dolar yatırmadım bugün. O az önce bahsettiğim 136 dolarlık kardan 50 dolar ile spot'tan algo aldım. Ekstra bir para sokmadım. Bugün için sokmadım. Toplamda ne yatırmışız? 6118 dolar yatırmışız. Şu anda aşağı yukarı kaç gösteriyor spotumuz? Sizi ilgilen tarafı
ilgilendiren tarafı futures işine girmeyin. Orası gerçekten para kazanmanın zor olduğu bir yer. Kaybetmenin kolay olduğu bir yer. Spot balance'ım yani spotta $208 bir kar görünüyor bu listede. Diğer az önceki internet sitesi biraz fark olabilir çünkü canlı veri çekemiyor maalesef Google Sheets. $208 kar. Buradan da bir $278 eksi. Toplamda portföyümüz eksi $70'da oturuyor şu anda. Realize edilmemiş zararla beraber ve realize edilmiş kar ile beraber. Önümüzdeki günlerde bakalım ne olacak. Çok karışık şu anda. Zigzaglı bir piyasa olacaktır. Bir iyi haber geliyor, bir kötü haber geliyor. İlk video çektiğimizden sonra bir daha bir düştü, hatırlayın. 84'lere falan düştü. Sürekli haber geliyor piyasaya. Bu carry trade muhabbetini biliyorsunuz. Ucuz, faizleri düşük e, para birimlerinde borçlanıp faizi yüksek Türk lirası gibi faizi yüksek para birimlerine yatırım yaptığınızda buna carry trade deniyor. Yani parayı taşıyorsunuz aslında. Bu carry trade'i Japon yeni ve kripto para ile çok yapıyorlar. Çünkü çok ucuza maliyetlenip borç alıp bu bir çeşit kaldıraç aslında. Çok ucuza maliyetlenip Bitcoin alınıyordu. Bu yaklaşık bir yıldır yapılan bir şeydi piyasada. Japonya'da da faizlerin artma riskinden dolayı karları azalacağından dolayı bu strateji biraz zarar gördü, terk edildi. O yüzden o da bir satış yedi. Çünkü bu strateji kripto parayı arttıran sebeplerden bir tanesiydi carry trade. Hacmini tam olarak bilmiyorum ama öyle birkaç milyon, 10 milyon, 50 milyon dolarla yapmıyorlar. Yani piyasada birkaç milyar dolar belki en az bununla e, dönüyordur. Belki çok daha fazlası. Bilmiyorum, bakmak lazım. E, Bu şekilde arkadaşlar. Üçüncü günümüzün özeti bu. Fenomenleri takip etmeyin. Piyasayı korkuya ve açgözlülüğe göre zaten bunun e, rakamlaştırılmış bir hali var. Onu takip edin. Ona göre işlem yapın. Zamana yayın. Tekrar söylüyorum. Bir haftada %100 kovalamayın. Bir yılda bile %100 kovalamayın. Yani yıllık %20, 30, 40, 50 karlar. Bunlar iyi karlar. Bayağı iyi karlar. Yani dolar enflasyonun üzerinde kaldığınız stratejiler iyidir. Bu da riskinizi düşürür. Karınızı da düşürebilir. Ama e, yıllarca yapacağınızı varsayarsak az karlar ile, az risk ile paranızı e, küçük küçük çoğaltarak ve bileşik yaparak piyasadan silinmeyin, hep kalın, yatırım yapın, kripto olsun, başka finans araçları olsun. Çünkü enflasyon her metayı yukarı itiyor şu anda. Enflasyon algısı itiyor daha doğrusu. Enflasyon hep var dünyada ama birkaç ülke hariç. Az önce Japonya'dan bahsetmiştik. Eksiydi enflasyonları. Bu enflasyon para arttı anlamına geliyor nominal olarak. Bu da psikolojik olarak bir alım yapıyor. Yani insanlar psikolojik, para çok artıyor, hadi alalım. Herkes yatırımcı artık. Çok fazla yatırımcı var. Eskisi gibi değil. İnsanlar artık yatırımı bütçelerine sokuyorlar. Yani bütçede yatırım için bir kademe açıyorlar. O da artık bir gider olarak görünüyor. Dolayısıyla bunu belki milyarlarca insan yapıyor artık. Belki yüz milyonlarca insan, ilave ekstra yüz milyonlarca insan yapıyor. Bu da hemen hemen her ürüne para girmesi anlamına geliyor. Her şey yükseldi yani. Her şey yükseldi. Normalde ters korelasyonlu olan ürünler dahi, yani biri yükselince biri düşen, biri düşünce diğeri yükselen ürünler dahi hep beraber yükseldiler. Biraz makro piyasalarla ilgili, yani makro durumla ilgili bir durum. Paranın enflasyonuyla ilgili bir durum. Bitcoin de bundan kazançlı çıktı. Bu durum uzun süre değişeceğe benzemiyor. Faiz indirimi gelir Fed'in, çok düşük arkadaşlar bu faiz indirimleri. Yani hala yani yüksek bir faiz var dünyada ve Amerikan doları bir tek yatırım aracı, yani tek fiyat o değil. Tek para birimi o değil. Diğer para birimlerinde de enflasyon var yani. Hemen hemen dünyanın her yerinde var. Bu da fiyatları yukarı itiyor. Şeyde kalmayın. Mutlaka bir şey alın.
ev, arsa, metaller, ETF, kripto para, borsalar, Amerikan borsası. Yıllardır boğa yaşıyor. Yıllardır. Bir gün patlayacak. Yapay zeka belki patlayacak. Ee, Bu işten zararlı da çıkmayalım. Riskimizi yayalım. Ufak ufak hareket edelim. Şöyle tweetler görüyorum. İşte 79 bine indiğinde düşüş onaylanıyor, trend onaylanıyor. 79 binden sonra short açacağım. 98 bin orada bir direnç var. 98 bini kırınca 99 binden long açacağım. Bu saçmalığı bırakın. Yani bu büyük bir saçmalık arkadaşlar. Bununla para kazanmak imkansız. Yani istatistiksel olarak böyle bir veri varsa zaten bu boşluğu az önce bahsettiğim algocular, quant trade yapanlar dolduruyorlar. Ee, Yani milyonlarca veriyi, istatistiğini yapmadan, bunları analiz etmeden, bunları işlemeden böyle sonuçlar çıkaramazsınız yani destekle, dirençle. İşte stop loss koymadan işlem yapmayın diyor. Stop loss koysam ne olacak ki yani? Senin %1 bir şey aldınız. %1 kar alma var. %1'e, eksi %1'e stop loss var. Şeyi nereden biliyorsun? Yani bunun senin bundan karlı çıkman için istatistiksel olarak yaptığın her pozisyondan %51 yukarı vurması lazım. Eksi bir de şey var. Spread ve ücretler var. Borsalara ödediğiniz ücretler var. Nereden biliyorsun %51 olduğunu? Nasıl analiz et? Sen analist misin? Yani yazılımcı mısın? Hiçbir bok bildiğin yok yani şeyle. Destekle, dirençle bu olmaz arkadaşlar söyleyeyim ya. Patlarsınız. Belki Amerikan borsasının altında falan yapabilirsiniz ama orada çalışıyor olabilir. Çalıştıranlar var ama bu kriptoda falan olmaz. Bir tane haberle %10 düşüyor. Ne desteği ne direnci yani. Haber bile yani haberin kaynağı bile bazı yalan haberler de oluyor. Takip edin. Çok var bunun hikayesi. Kripto paralar. Yalan haberle manipüle ederek düşürmeler falan filan. Yani bu işte şeye göre işlem yapıyorsanız e, risk işte win reward muhabbet işte %55 bir şey tutturdunuz istatistik olarak kazanç tutturdunuz. %1 kar, %1 eksi %1 stop loss. Evet, bunu uzun süre yaparsanız çok ciddi para kazandırır yani. Manyak bir para kazandırır. %55'e %45 bayağı güzel para kazandırır. Başarılı olursanız. Ama bunu hissiyatla, tabloyla yapamazsınız. Bunu analist olmanız lazım bunu yapabilmeniz için. Yani eğer değilseniz onu da yapmayın. Yapan varsa şansı yaver gitmiştir söyleyeyim. Bir kısmının da şansı yaver gitmiyor, bırakıyor. Yapan şanslı, o yüzden devam ediyor. Ama o uzun vadede o %55 win oranı, %1'lik win oranı bunu %55 sağlıyorsa zaman içinde bu yine %50'ye gelecektir. Bu yazı tura atmak gibi bir şey çünkü. Neyi analiz ediyorsun? Hiçbir şey analiz etmiyorsun sen yani. Algocular her şeyi analiz ediyorlar. Adamlar saat saat yani. Görüntü arıyor. Biri orada şey görmeye çalışıyor. Bir patern görmeye çalışıyor. Bunu rakamla yapıyor. Milyonlarca, milyarlarca datayı işleyerek yapıyor. Sen tabloya bakıp yapıyorsun. Yani saçmalıktan başka bir şey değil. O yüzden en garantisi yaymak. Uzun vadeye yaymak. Düşükten alıp yüksekten satmak. Bu kadar basit arkadaşlar. Bu kadar basit mi? Büyük mü konuşuyorum? Canlı portföy burada. Uzun vadede görürüz. Ne olur? 6 ay sonra bir daha bakarsanız kaydedin videoyu. 3 ay sonra kaydedin. 1 yıl sonra bakarız. Bu konuşmayı isterseniz alarm kurun. İşe yarıyor mu, yaramıyor mu? Ama şeyin işe yaramayacağından eminim. Bu çok fazla insan işte scalp yapıyorlar. Bir dakikalık veriyle, bir dakikalık mum ile işlem yapan adam var yani. Bir dakikalık mum ile işlem, bir dakikalık yüzde kaç volatilite var ki sen 10 binde 2, 10 binde 5 komisyon ödüyorsun. Nasıl para kazanacaksın bundan? Yani senin stopun çalıştığı zaman, stop loss'un çalıştığı zaman işleminden senin o aldığı komisyon market yani marketten alıyor. Şey yapmıyor arkadaşlar söyleyeyim. Onu da söyleyeyim. Limitte, Futures'ta limitte 10 binde 2 alıyor Binance.
marketten alırsanız 10.000'de 5 alıyor. Stop loss çalıştığı zaman limit emri değildir o. Stop loss'lar market emridir arkadaşlar. Çoğunlukla market emridir, öyle söyleyeyim. İstisnaları var. Bir de şey veriyorsunuz, yani çalışma zaman yüksek komisyon veriyorsunuz. Botlarla artık ticaret yapıyoruz. Sen bot değilsin, bilgisayar değilsin. Bot yazabiliyorsan, çalıştırabiliyorsan ve stratejini test ettiysen, denediysen, çalışıyorsa müthiş. Gurur duyarım ben. Bunu izleyen bir izleyicim bunu yapabiliyorsa, beni izlediği için ben gurur duyarım, ama bunun ortada bir pasta var. Yani milyonlarca insan bunu yemeye çalışıyor. Sen oradaki alfayı görünce, kârı gördüğün anda onu başkası da görecektir yani, veya görmüştür zaten, alıyordur onu. O pasta paylaşılıyor zaten, yani onu söyleyeyim. Neyse, söyleyeceklerim bu kadar. Çok uzadı video. Sağlıcakla kalın efendim. Görüşmek üzere.